Ben İrem Kurtdemir. Bugün size Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi adına Grimm Kardeşlerden Balıkçı ve Eşi adlı masalı okuyacağım. Bir zamanlar bir balıkçı ile eşi vardı. Ufacık bir barakada yaşıyorlardı. Balıkçı her gün göl kenarına gidip durmadan olta atıyordu. Bir gün yine göle gitti. Su oldukça berraktı. Orada oturdu. Oltası gittikçe derine indi. Oltayı tekrar topladığında ise ucuna bir pisi balığının takıldığını gördü. Balık ona, "Balıkçı, hayatımı bağışla. Ben gerçek bir balık değilim. Büyü yapılmış bir prensim. Beni yemeye kalkarsan tad alamazsın. Bırak gideyim," dedi. Adam, "Fazla bir şey söylemene gerek yok. Ben konuşan bir balığı her türlü salıveririm," dedi ve onu berrak suya bıraktı. Eve döndüğünde eşi, "Bugün yine bir şey yakalayamadın," dedi. "Yakaladım," dedi adam. "Bir balık yakaladım ama o bana kendisinin bir prens olduğunu söyledi. Sonra onu serbest bıraktım." "Peki bir istekte bulunmadın mı?" diye sordu eşi. "Hayır, ne isteyecektim ki?" "Yahu bu baraka iğrenç ve pis kokuyor. Burada oturmayı hiç sevmiyorum. Ufak bir ev hiç fena olmazdı. Küçük bir ev istediğimizi söyle." "Yani bir daha mı göl başına gideyim?" "Elbette," dedi kadın. "Hadi tekrar oraya git, seslen balığa. Sen onu yakaladın, sonra da serbest bıraktın. Bu yüzden isteğini yerine getirecektir." Balıkçı hiç niyet olmamasına rağmen eşine karşı gelmek istemedi. Böylece göle gitti. Oraya vardığında su yemyeşildi. Önceki berraklığından eser yoktu. Balıkçı işte şöyle seslendi: "Pisi pisi gel beri, sakın gitme geri. Beni eşim gönderdi, bana bir şey iste," dedi. Balık hemen suyun yüzeyine yanaşarak, "Neymiş onun isteği?" diye sordu. "Kendisi artık bir barakada kalmaktan bıktı, ufak bir ev istiyor," dedi balıkçı. "Eşinin yanına dön, o biz konuşurken istediği eve kavuştu bile," diye cevap verdi balık. Adam onun yanına vardı. Gerçekten de artık barakada değil de küçük bir evinin kapısının önünde bekliyordu onu eşi. Balıkçının elinden tutarak, "Gel, içeri gir. Burası çok daha güzel," dedi. Evleri en kaliteli mobilyalarla döşenmişti. Pirinçten ve bakırdan eşyalarla dolu bir veranda, şirin bir oturma odası, yatak odası, mutfak ve kiler, kısaca akla gelebilecek her şey vardı. Evin arkasındaki ufak avluda tavuklar, ördekler dolaşıyordu. İçinde her tür sebze ve meyvenin yetiştiği bir de bahçe balıkçıyı bekliyordu. "Bak," dedi kadın, "ne güzel değil mi?" "Evet," dedi adam. Yemek yedikten sonra yatmaya gittiler. Aradan bir süre geçti. Ardından balıkçının eşi, "Dinle bey, bu ev çok dar geliyor. Avluda, bahçede çok küçük. Balık bize daha büyük bir ev verebilirdi. Ben büyük bir şatoda oturmak isterim. Sen git balığa söyle bize taştan yapılma bir şato versin." "Yapma hanım," dedi adam. "Ev gayet güzel. Şatoda ne yapalım?" "Öf, canımı sıkma. Git balıktan iste, o verir. Yeter ki sen iste." Adam kendi kendine, "Bu doğru değil," diye söylendi. Ama yine de balığın yanına gitti. Göle vardığında suyun rengi artık yeşil, hatta sarı bile değildi. Koyu mavi ve griydi. Adam yerini aldıktan sonra şöyle seslendi: "Pisi pisi gel beri, sakın gitme geri. Beni eşim gönderdi, bana bir şey iste," dedi. "Neymiş onun istediği?" diye sordu balık. "Sorma," dedi adam üzgün üzgün. "Taştan yapılma koskocaman bir şato istiyor." "Sen git eşinin yanına, şatomuz sizi bekliyor," dedi balık. Adam oradan ayrıldı. Eve gitmek istedi. Ama o evin bulunduğu yerde şimdi koskocaman bir şato durmaktaydı. Eşiyle beraber içeri girdi. Zeminli mermerden uzun bir koridora dizilen uşaklar kapıları ardına kadar açtı. Bembeyaz duvarlar çok kıymetli halılarla bezenmişti. Tavandan aşağı kristal avizeler sarkmaktaydı. Şatonun arka kısmında içinde atların bulunduğu bir avlu vardı. Ahırlardaki en lüks faytonlar göze çarpıyordu. En güzel meyve ağaçlarıyla en güzel çiçeklerin yetiştiği şahane bahçenin yanı sıra yarım mil uzunluğunda ve içinde tavşanların cirit attığı bakımlı bir orman vardı. Güzel değil mi?" diye sordu kadın. "Çok güzel," dedi adam. "Hep böyle kalsın." O gece adam rahat bir uyku çekti. Ancak kadın bir türlü uyuyamadı. Bir o yana, bir bu yana, yatağında dönüp durdu. Derken güneş doğmaya başladı. Balıkçı ve eşi bu manzarayı izlediler. Sonra balıkçının eşi bir anda,
Bey, şu ülkenin kraliçesi ben olamaz mıyım? Hatta bırak bu ülkeyi. Hadi git balığa söyle, ben güneşin, ayın doğuşunu gerçekleştiren, bütün dünyaya hakim bir kraliçe olmak istiyorum, dedi. Yapma hanım, dedi kocası. Bütün dünyaya hakim olup da ne yapacaksın? Ben bunu balığa söyleyemem. Niye ki? Dedi kadın. Hadi git ona söyle, ben kraliçe olmalıyım. Tam o sırada dışarıda oldukça fırtınalı bir yağmur başladı. Öyle bir havaydı ki insan kendi ayaklarını bile göremiyordu. Adam gölün yolunu tuttu. Adam göle varana kadar gökyüzü iyice kapkara kesildi. Şimşekler çakıyor, kule yüksekliğindeki dalgalar uçlarında köpüklerin oluştuğu dağları andırıyordu. Adam avazı çıktığı kadar bağırdıysa da bu sefer kendi sözlerini işitemedi. Pisi pisi gel beri, sakın gitme geri. Beni eşim gönderdi, bana bir şey iste dedi. Neymiş istediği peki diye sordu balık. Ah sorma, dedi adam. Bu kez tüm dünyaya hakim bir kraliçe olmak istiyor. Aldığı cevap şöyle oldu. Sen eşinin yanına git, o haddini aştı artık. Eski barakanızda bekliyor seni. Balıkçı ve eşi bugün o gündür aynı barakada yaşıyorlar işte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.